Evet, bugün 4 Eylül 2025 Perşembe. Buyurun. Evet, bugün yine akşam yemeğinde taze fasulye yaptık, konserve. Evet, bu sefer konserve taze fasulye çünkü tazeler bitti. 3 posta yedik tazeyi. 6-7 günde galiba. Çatal. Evet, bugün okulumuzun 4. günü. Yine sabah okulumuza gittik. Bugün öğrencilerden gelenler çok fazla değil, azdı. Sadece 12. sınıflar vardı. İşte çocuklara bir simple interest konusunu anlattım. Onunla ilgili işte çözmeler için soru kağıdı verdik. Bugün öğrencilerimizden bir tanesi evde çocuğuna bakıcı bulamadığı için çocuğunu sınıfa getirdi. Ama bu şeyden sonraydı, öğlen arasından sonraydı zannedersem. Baktım çocuk bayağı tombul bir şey. Sırtında taşıyor öğrenci. Yani hem işte tahtadaki konuyla ilgili bilgileri kağıda yazıyor. İşte hem de sırtında çocuk. Baktım biraz zorlanıyor gibi. Alabilir miyim çocuğu dedim. Verdi çocuğu bana. Aldım, sırtından çıkardık. Sırtındaki çuval gibi elbiseden çıkardık, aldım. Bayağı bir ağır çocuk, yani 8-10 kilo falan var herhalde. Yani kız tahtadaki ders notlarını yazıncaya kadar ben kucağımda aldım, gezdirdim çocuğu. Hiç de ağlamadı. Benim çocuğum olsaydı dedim, ben bunu ısırırdım dedim. Tam böyle ısırmalık. Her tarafı tombul tombul. Tam tosun gibi maşallah. Evet, Hababam sınıfında çekilen sahnenin hani burada yani çok real, normal bir şey. Hani orada da şey yapıyor ya böyle. Hatta buraya böyle bir Hababam sınıfı editi koyarsa hani yani Sami çok şey olabilir, belki değişik olabilir. Evet, güzeldi. Yani öyle bir farklı bir şey oldu, atmosfer oldu. Yani okulu gezdirdim çocuğu kucağımda. Görenler, işte bu kimin çocuğu falan diye soruyorlar. İşte öğrencinin ismini söylüyorum. İkram sınıfına da gittim bu arada o çocukla beraber. Orada çocuğun akrabaları varmış. Görünce hemen tanıdılar. İşte ilk bebeğimizi kucağımıza almış olduk burada. Sanlaşıktı. Evet, inşallah böyle bir baby day yaptığımız zaman bebeklerin hepsini bilmiyorum getirirler mi? Hepsini görme imkanımız olursa güzel olur. Farklı bir hava, atmosfer olur. Evet. Babamın öyle bir planı, hayali var. Hani okulda baby day yapmak. Hani bütün öğrencileri, hani çocuklarını getirsinler. Hani böyle aktiviteler yapalım, yarışmalar yapalım, bir şeyler yapalım. Böyle çok fantastik bir şey olacak gibi duruyor, bakalım. Yapar mı yapar. Hani ben de yapmasını bekliyorum. Şey olarak bakımdan. Benim tarafımda bugün nasıl geçti? Bugün hani dün çocukların hani yazma ve hani okuma becerilerini hani ölçmüştük. Yani sınıfta 13 senedir hiç okula gelmeyen çocuk da var. Hiçbir şey yazamadı. İşte hani işte birkaç başka yerde okumuş da, mesela Toronto tarafında, işte ne bileyim hani Newfoundlander eyaletinde de mesela okumuş çocuklar da var. Hani o yüzden çok farklı hani eğitim skalası. Bugün de hani sizin konuşma, hani cevap verme, interview, hani mülakat becerilerinizi hani ölçeceğim dedim. Ama tabii hani tek tek aldım bu sefer çocukları. Yani onlar geri kalanlar hepsi bir çizgi film izlerken ben çocuklara hani tek tek işte arkada, masada konuştum. Ama hani aynı zamanda bunu fırsatına da çevirdim. Hani hayatları hakkında bir şeyler öğrenme fırsatına çevirdim. Yani mesela kimisine soruyorum, hani mesela işte nasılsın, ne yapıyorsun? Hani işte sabah ilk kalktığında ne yaparsın diye sorduğumda yani çoğunlukla hani telefonuma bakarım, kahvaltı yaparım. Telefon bağımlılığı çok fazla burada. Ve velilerden hiçbir şekilde yok, hani telefonunu bırak, kullanma, etme gibi bir şey olmadığı için. Çünkü velilerin kendileri de kullanıyorlar, hani ben çünkü hatırlıyorum. Uçakta geliyoruz, anne telefonla oynuyor, çocuk da telefonla oynuyor. Mesela burada yolda da yani 18 yaşındaki kız
Hani sırtında bir bebeği var 6 aylık. Yanında 3-4 yaşında bir çocuğu var. Ağzında sigarası var. Mesela markete gidiyor. Kendi sigarasını alıyor kendi zevki için. Çocuğuna bir paket cips alıyor. Yani o çocuk yani herkes yattığında yatacak bir yer buluyor. Herkese yemek konduğunda oturuyor yiyor. Hani dün bir öğrencim demişti. Buradaki çocuklar adult, yetişkin gibi yetişiyorlar şeklinde. Dediği de doğru. Neyse işte hani nasılsınız, ne yapıyorsunuz, işte ilk sabah yaptığın şey ne, okuldan gider gitmez ne yapıyorsun gibi sorular sorduğumda hani şey cevaplar alıyorsunuz. İşte yani işte kardeşime bakıyorum diyor. İşte mesela evde kaç kişisiniz diyorum. Bazıları böyle başlıyor saymaya eliyle. Sayıyor 13. 10 diyor, 11 diyor. 11 duymadım. 10 dendi, 13 dendi. Mesela bu 13 nasıl oluşuyor işte? Kaç erkek kardeşim var diyor. 2, ablan 3, anne baba işte 7 8. Geri 5 kişi kaldı işte. 2 kız kardeşimin erkek arkadaşları var diyor. Ama bir arıyor sen bak istersen. 2 erkek arkadaşımın hani 2 kız kardeşimin erkek arkadaşları var diyor. Onların da çocukları var diyor. Hani böyle bir denge var. Bazılarının annesi yok, bazılarının babası yok evde. Bazılarının babası çalışmıyor evde tek baba olmadan çünkü devlet yardımıyla geçiniyorlar vesaire falan. İşte geleceğe dair çok hayalleri yok, kolejleri şeydir vesaire. Birkaç çocuk var hani hayalleri olan. Bir tanesi böyle matematiği çok seviyor. Hani Kessler diye ismi. Böyle şişman çok tombul bir şey. Hani ona şey motivasyonu vermeye başladım. Hani bu okulda işte 7-8 sene sonra bu okulun matematik öğretmeni sensin. Hani sen matematik öğretmeni olacaksın burada. Babama da öyle paslayacağım. Benim matematik derslerime benim sınıfım babam girecek. O şekilde. İşte hiç konuşmayanlar da var. Ama şey çok hoşlarına gidiyor mesela. Onlardan bir şey öğrenmeye çalıştığımda işte her gün bir kelime öğreniyorum. Mesela şu ana kadar neler öğrendim? İşte udlaku, günaydın. Kuyamnami, teşekkür ederim. Kaniyuppi, nasılsın? Kaninni, iyiyim demek. Bu dördünü öğrendim. Şimdi mesela bugün 3 tane daha öğrendim. Hatırlayabilir miyim bilmiyorum. Bir saniye. Unnuksaku, good afternoon, hani iyi günler demek. Hani artık yani günaydın diyorum ama sonrasında öğleye doğru ne diyeceğimi bilmiyordum. Unnuksaku. Ondan sonra akka, hayır demek. İyi, böyle iyi noktalı virgül yani iyi diyorsun. İyi, evet demek. Ondan sonra ingingi. İngingi, otur demekmiş. İngingi, otur demek. Neydi bir de? Mayaminga. Yani özür dilerim demek. Tam bu olmayabilir. Mayaminga. Ya da Mayuminga da olabilir. Çünkü I, A, U. Bu 3 tane ünlüleri var. Başka ünlüleri yok dillerinde. 3 ünlü üzerinden gittiği için hani biraz daha zamanla öğrenmesi kolaylaşıyor. Ama o böyle hani Arapçadaki h sesi bir de g sesi hani var burada dilde. Hani o biraz şey yapıyor mesela zorluyor şey olarak bakıldığında. Öyle hani bugün bir 3 kelime falan işte öğrendim yani şey olarak. Güzeldi. İşte atta baba demek, ata baba demek, ana şey anne demek mesela bakıldığında. Yani güzel bir dil. Yani çocuklar öğrettikçe çok hoşlarına gidiyor. Sonra senin istediklerini de öğreniyorlar, söylediklerini de öğreniyorlar. Bugün bayağı eğlenceli bir ders geçirdik, şey yaptık. Seviyeleri tabii çok hani zor. Yani çoğunluğu sadece toplama yapabiliyor. Bazıları çıkarma yapabiliyor. Çok azı bölme ve çarpma yapabiliyor. Hani gerçekten yani eksi sayıları bilmiyorlar zaten 8. sınıf olmalarına rağmen. Yani ama güzel hani önemli olan hani bir içlerine bir şey vermek. Bu arada 13 senedir okula hiç gelmemiş, ilk defa gelmiş öğrencim çok güzel okuyor. Nasıl okuyor bilmiyorum. Sınıfta bir sürü yani okuyamayan var. Çok yavaş okuyan var İngilizce. Çok basit metinler olmasına rağmen, karikatür metinleri. O okuyor yani böyle gerçekten onun nasıl okuduğunu hani bulacağım, şey yapacağım inşallah. Öyle. İnşallah işte yavaş yavaş veli ziyaretlerine de başlamayı düşünüyoruz bakalım. Onu da oldukça haber ederiz. Kendinize çok iyi davranın. Şu cümleyi kurayım mı? YouTuber oluyorum artık. Yani sorularınız varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Allah'ım yarabbim. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.